Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere beyin kavurma nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Antep'te yapılan orijinal beyin kavurması nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatacağım size. Antep'te bir mekanı aradım. Hangi mekan olduğunu söylemeyeceğim. Mekanda beyin kavurmasının ne kadar olduğunu sordum. Ve biz ne kadara mal edeceğiz onun için de altta bilgisini yazacağım. Merhabalar. Merhaba, buyurun efendim. Beyin kavurma var mı hocam? Var efendim. Ne kadardı porsiyonu? 20 lira abi. 20 TL. Evet. Tamam, bu sade yağla yapıyorsunuz değil mi siz beyin kavurmayı? Evet abi. Tamam hocam, teşekkür ettim. İyi çalışmalar. Sağ ol abi, güle güle. Ortalama 20 TL olduğunu gördük. Gerçekten çok değerli bir yemek. Çok lezzetli oluyor. 20 TL'den daha pahalıya satan yerler var, ben biliyorum. Ne kadar mal ettiğimiz şu an aşağıda yazıyor olması lazım. Ben de hesaplama yaptım. Soğanın kilosu 1.90, 250 gram alıyorum. Sade yağ alıyorum. Şu şekilde göstereyim. Sade yağın kavanozu 48.90. 300 gram bu. Tamam. Bu ne kadardı bunun kilosu? 33 lira olması lazım. 33 TL. Tamam. Bu yarım kilo herhalde. Evet, yarım. Kebir tereyağı kilosu 22,5. Bu yarım kilo 11,5'a geliyor. Bu dana beyni mi, kuzu? Koyun mu daha doğrusu? Tamam. Dana beyni. Ne kadar tanesi? Tanesi 15 lira. Tanesi 15. Tamam. 2 adet alacağım. Tamam, adetle satılıyor. 2 adet 30 TL. Bir tane pide ekmeği alıyoruz. Ne kadar? 5 TL. Tüm alışverişi yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Bir kaba ılık su ekliyoruz. Aldığımız beyinleri suyun içerisine ekliyorum. Evet, beyin yapmanın en önemli püf noktasını söylüyorum. Eğer beyin yapacaksanız, beyin aldıysanız ılık bir suyun içerisine, ben bunu kettle'da ortalama 1 dakika bu şekilde ısıttım. Kaynar su olmayacak. Elinizi soktuğunuzda rahat bir şekilde çalışabileceksiniz. Şu dış sarını ayıklamanız gerekecek. Şu gördüğünüz kanlı kısmı almanız gerekecek. Dış sarını şu şekilde alabiliyorsunuz. Ilık bir su hazırlıyorsunuz. Su hem kaygan, ılık suyla da derisi rahat bir şekilde alınabiliyor. En kolay yöntem bu şekilde. Dikkatli bir şekilde tutuyorum. Şu şekilde çıkarıyorum. Hepsini bu şekilde almanız gerekecek. Arada bir suya batırıyorsunuz. Ve zarı biraz yumuşuyor. Suyun içerisinde bu şekilde elinizle çeke çeke bu şekilde zarı alıyorsunuz. Aynen bu şekilde. 15 dakikada dış zarını ayıkladım. Tek zorluğu bu. Yapması gerçekten çok pratik ve lezzeti tartışmasız efsane. Üstündeki fazla kan alabilmek için sudan geçiriyorum. Şuna bakar mısın? Tertemiz oldu. Mis gibi gözüküyor gerçekten. Çok fazla dağıtmadan bu şekilde temizliyorum. Üzerindeki fazla kanı alıyorum. Zaten zarını aldık. O fazla kanı zaten gitmiş oldu. Beyin tertemiz oldu. Mis gibi. Üzerinde hiç kan kalmadı. Şimdi bunu kaynatmaya geçebiliriz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tencereyi ocağa ekliyoruz. Kaynamaya yakın suyumuzu da ekledik. Şimdi beynimizi ekleyebiliriz. Bunu çok kaynatmayacağım. Sakın ama sakın çok fazla abartmayın. Bunu bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Beynimiz pişti. Çok fazla dediğim gibi pişirmemeniz gerekiyor. Bunu ocaktan alıyorum. Pişirdiğimiz beynin suyunu süzüyorum. Bu tarifin olmazsa olmazı sade yağ. Sade yağ Migros'ta bulabilirsiniz ancak fiyatı çok pahalı. Sade yağ ne demek? Sade yağ tereyağının özü. Tereyağının hem sütü hem fazla suyu hem de piştiği zaman yukarıya çıkan köpüğü alınmış saf öz bir şekilde tamamen tereyağının özü olarak bilinir. Sade yağın fiyatı çok pahalı olduğu için sade yağ nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit, çok pratik bir tarif zaten. Dediğim gibi bu tarifte olmazsa olmazlardan sade yağ. Sade yağ olmazsa Antep'te yediğiniz o mis gibi kavurmanın lezzetini yakalayamazsınız. Tencereyi ocağa alıyorum. Tereyağımızı tencereye ekliyoruz. Bunu sakın ama sakın yüksek ateşte yapmayın. Kısık ateşte yapmanız gerekiyor. Yavaş yavaş eriteceğiz bunu. Sade yağ yapmanın birinci püf noktasını söylüyorum. Şu yüzeydeki köpüğü almanız gerekecek. Fazla köpüğü bir yerde bu şekilde toplayın. Ve şu şekilde alın. Hepsini bu şekilde almanız gerekiyor.
Ben köpüğü aldıkça köpük çıkmaya devam ediyor ve bunu sürekli almanız gerekecek. Bu olayı kısık ateşte yapmanız gerekiyor. Unutmamanız gereken şey bu. Üzerindeki tüm köpüğü 3 kere 4 kere aldım ve bunun altını kapatıyorum. Biraz ılımaya bırakacağım ve şurada gördüğünüz beyazlıklar var ya, o gördüğümüz süt çöküntüsü. Onu da ayırdıktan sonra sade yağımız hazır. Evet, gördüğünüz gibi çıkan köpük bu şekilde bayağı fazla çıktı. Şu dibindeki beyazlıkları görüyorsunuzdur belki. O çöküntülerin hepsi süt. Amacımız zaten dibe sütünü çökertmek, üzerindeki fazla köpüğü almak ve saf yağ elde etmek. Amacımız bu zaten ve bunu uzun süre kullanabilirsiniz. İçerisindeki süt hemen kokmasına neden oluyor. Ondan dolayı sütünü ayrıştırdığımız için çok uzun bir süre bunu kullanabilirsiniz. İşte bunu almamanız gerekiyor. Ben şu kenardakileri de alacağım ama şu beyaz kısmı almayacağım. Bunun maliyeti bana 11 TL'ye geldi. Bunun fiyatı ise 48 TL. Gramajları aynı. Hatta ben bundan 400 gram kadar çıkardım. 400 gram saf yağ 11 TL. Bu gördüğünüz 300 gram ise 48 TL. Tüm malzemeleri hazırladım. Şimdi beyin kavurmayı yapmaya geçebiliriz. Beyni ufak parçalara ayırıyorum. 2 dana beynine 7-8 tane beyin kavurma çıkarabilirsin. Ocağın altını yakıyoruz. Ocağı en yüksek derecede çalıştırmanız gerekiyor. Tabak olarak istediğiniz tabağı kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Tabağı ocağa ekliyorum. Beynimizi tabağa ekliyoruz. Baharat olarak toz biber ekliyorum. Çok az dağ kekiği ekliyorum. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Ve şimdi yaptığım sade yağdan ekliyorum. Ve şöyle bir pense alın elinize. Şu şekilde tutuyorsunuz ve bunu bu şekilde karıştırıyorsunuz. Bu şekilde köpürmesi lazım. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi bu. Ve bunu bu şekilde ara ara karıştırın. Karıştırdıkça köpüğü çıkacaktır bu şekilde. İşte orijinal beyin kavurma tam tamına bu şekilde olur. Bunu sade yağla yapmasaydınız, tereyağla yapmış olsaydınız, tereyağınız hem yanacaktı, hem de bu şekilde köpürmeyecekti, hem de lezzetsiz olacaktı. Tam tamına 4-5 dakikadır bu şekilde pişiyor. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve tadıma geçiyorum. İşte olay tam da budur. Şuna bakar mısınız ya? Efsane gözüküyor gerçekten. Bomba oldu. Pidemiz, soğanımız, Urfa biberi, yeşil ve sarı limon. Ve şimdi tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Şöyle pide ekmeğimden koparıyorum. Şöyle pide ekmeğini açtım iyice. Şunu şöyle önce arkadan başlayalım. Of. Şuna bakar mısınız ya? Mis gibi olmuş. Beyin paramparça olmuş zaten. O tereyağıyla beraber muhteşem bir görünüme sahip oldu. Tereyağıyla beraber iyice pişti. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet, şimdi şunun bir tadına bakalım. Ben böyle bir şey yemedim ya. Efsane olmuş. Bomba bir şey oldu bu. Şöyle bir tane daha bakıyorum. Oo, süper ya. Şuna bakın. Fena. Soğanımızdan da alalım. Kendimi gerçekten tutamıyorum. Son bir lokma alacağım. Bunu da böyle biraz daha farklı bir şekilde şöyle beynimden alacağım. Şunu şöyle koyayım. Şöyle soğanın gücünden. Şöyle biberden alıyorum. Acı biber.
Böyle biraz da yeşil limondan sıkacağım. Ve bunu şu şekilde götürüyorum. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Hayatımda yediğim en güzel şey bence. Sakatatlar arasında bence en güzeli, en lezzetlisi ve doğru bir pişirmeyle efsane bir lezzeti siz de yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.